Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, kış bebeğimizin bugün son bölümünü çekeceğiz. Şapkamızı yapıp saçlarımızı yapacağız ve dikişine geçeceğiz. Gövdeyi birleştirip tamamlayacağız. Evet, en son kafamızı yaptık. Yüz şekillendirdik. Şöyle kenara alalım ve şapkamıza başlayalım. Şapkamı ayakkabının renginden çalışacağım. Siz de istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Hemen başlayalım. Evet, sihirli halka içerisine 12 tane trabzanla başlıyoruz. Orta parmağımıza 2 kere dolayalım. 1 2 kere doladım. Şöyle odaklayalım. Evet. Bebeği aldım çünkü ona odaklıyor kamera. Evet, sihirli halkamızın içine şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Bu 1 olarak sayacağız bunu. Birinci affedersiniz, ilmek olarak sihirli halkamın içine batıyorum. 2 defa çıkıyorum. 1 2 ikili trabzan. Şu an 2 tane ilmeğimiz oldu. Toplam 12 tane olacak. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi şöyle çevirelim ve bakın, şu üstteki ip, üstteki değil alttaki ipi çekeceğiz. Altta gelen ip şu. Alttaki ipi çekiyorum. İyice. Sonra ipimizi normal çekiyoruz. Ve birinci sıramızı yaptık. Ve zincir çekmiştik. 3 tane. 1 2 üçüncüye içine batıyorum. İlmek kaydırdık. Birinci sıramızı yaptık. 12 ilmek. Tekrar 3 zincir. Bu yine burası 1 diye sayıyoruz. Evet, yine bu zincirin içine hemen dibine bir daha batıyorum. Bu sıramızda her ilmeğe çift batacağız. Bu birinci çift, ikinci, üçüncü. Bu şekilde her ilmeğe 2 tane ikili trabzan. Sayımız 12 idi, 24 oldu. Hepsini çift batınca 12 tane artmış oldu. Evet, sıra sonuna geldim ve yine zincirin 3. zincire içine batıyorum. İlmek kaydırdım. Şöyle de açalım şapkamızı.
Tekrar 3 zincir. Şu ipi de arada yürütelim, ben unutmuşum. Şimdi bunu yine bir sayıyoruz her zaman. Şimdi bir tek bir çift yapacağız. Hemen yanındakine ilmeğe çift. Hemen aynı yere bir tane daha. Tekrar bir tek bir çift. Tekrar bir tek bir çift. Sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Bu şekilde bir tek bir çift, bir tek çift, bir çift. Evet, sıra sonuna geldik ve çiftle bittik. Her zaman tekle başlıyoruz, çiftle bitiyoruz ve yine 3. zincirin içine batalım. İlmek kaydırdık. 3. sırayı bitirdik. Şöyle de açalım örgümüzü. Yine 3 zincir. Şimdi üst sıraya çıktık. Bu birdi. Bu sıramızda 2 tek bir arttır yapacağız. Şu an 2 ilmeğim oldu. Arttırmalar zaten hep şu V şeklinde olan yere denk gelmekte. Buradan da gidişatınızı anlarsınız. Bu V'nin içine yine 2 tane ikili trabzan. 2 tane tek. Bir çift. Yani arttırdık. 2 tane tek. Bir çift. Evet, sıra sonuna kadar aynı şekilde tekrar yapalım. Evet, sıra sonuna geldim ve yine çiftle bittik. Tekrar zincirin içine batıyoruz. İlmek kaydırdık. Yine 3 zincir. Şöyle de açalım örgümüzü, esnetelim. Şimdi 4. sırayı bitirdik. 5'teyiz ve yine bu 1 oldu. Bu sıramızda 3 tek bir arttır, 3 tek bir arttır tekrar yapacağız. Şimdi bu 1, hemen yanına 2 ve 3 tek bir arttır. Yine arttırmanın içine denk geldi. Gördüğünüz gibi arttırmalar V olanlar. Tekrar 3 tek bir arttır. Sıra sonuna kadar tekrar yapalım. Evet arkadaşlar, şapkamızın arttırma şekli kafada yaptığımız gibi aynı mantıkla devam etmekte. Her sıra bir tane artmakta. En son 3 tek bir arttır, 3 tek bir arttır yaptık. Bir üst sırada 4 tek bir arttır, 4 tek bir arttır. Bir sonraki sırada 5 tek bir arttır, 5 tek bir arttır. 12 tekrar. 6. sıramızda, pardon, 8. sıramızda 6 tek bir arttır, 6 tek bir arttır, 12 tekrar. 7. sıramızda 15 tek bir arttır, 15 tek bir arttır, 15 tek bir arttır şeklinde tekrar yapıyoruz. Toplam 6 arttırma
9. sıramızda. Diğerleri toplam 12 arttırmaydı. Sadece bu sıramızda 9. sıramızda 6 tane. Şurada bir tane atlamış oluyoruz yani, bakın. Hep alt altaydı arttırmalarımız. Her sıra alt alta. 9. sıramızda bir atlıyoruz. Bir içine batıyoruz. Bir atlıyoruz buradakinde. Bakın düz ördüm. 15 tane bir arttır. Burada bir atlıyoruz. 15 sık iğne ör. Bir arttır. 9. sıramız bu şekilde. Ve 102 tane trabzanımız oldu. Daha sonra 10 ve 11. sıramızı eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Şimdi 12. sıradayız ve azaltma yapacağız. Şapkamızı toparlayacağız. Kafamıza ayarlamak için. Şimdi yine 3 zincir, 1 2 3 zincir, bu bir, yine bu 5 tane tek batalım. Bir yaptık, ikinci, 3 4 ve 5 tek, bir azalt. Şimdi trabzan olduğu için buna batıp çıkalım. Bekletiyorum. Tekrar yanındakine batıp çıktım. Şimdi bunların hepsini bir kapattık. Azaltma yapmış olduk. Sık iğne yaptığımızda öndeki iki katı alıyorduk. Şimdi bu trabzan olduğu için bu şekilde azalttık. Tekrar 5 tane tek. 2 3 4 5 tek, yine bir azaltalım. 2 taneye batıp çıkıp ikisini bir tekrar kapatıyoruz. Şimdi batıp çıkıyoruz. İçinden geçirdim, bekletiyorum. Tekrar tığım üstüne aldım. Sıradaki ilmeğime batıp çıktım. İçinden geçirdim. Beklettim. Şimdi bu üçünü bir kapattık. Azalttık. Tekrar 5 tek. Bir, iki, üç, 4, 5. Bir azaltıyoruz. Tekrar gösterelim bir daha. Batıp çıkıyoruz. İçinden geçip beklettik. Tekrar sıradaki boşluğa batıp çıktım. İçinden geçirdim. Hepsini bir kapattık. Sıra sonuna kadar aynı şimdi tekrar yapalım. Evet, sıra sonuma geldim arkadaşlar. En son 2 tane tek, bir azalt yapacağım. Toplamda 15 tane azaltma yapmış olduk. Yine ilk ilmeğime batıyorum. Şuraya batalım. İlmek kaydırdım. Ve 87 tane ilmeğimiz kaldı. Yine 3 zincir. Bu sıramızı eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Her ilmeğe tek batıyoruz. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar ve yine ilk ilmeğimize batıp ilmek kaydırdım ve 13. sıramızı bitirdik.
düz örmüştük 87 ilmeği. Şimdi 4 sıra lastik yapacağız. Şimdi yine 3 zincir çektim, tığım üstüne aldım. Yine trabzan olarak yapıyoruz. Hemen ilk ilmeğimin içinden geçiyorum bu şekilde. 2 defa da çıktım, tığım üstüne aldım. Bu sefer arkadan sıradaki ilmeğim burası, sıradaki ilmeğimin şöyle arkadan giriyorum, yanından çıkıp iki defa da kapattık. Tekrar tığım üstüne aldım. Bu sefer yine önden arkadan önden arkadan şeklinde sıra sonuna kadar lastiğimizi yapıyoruz. Evet, birinci sıramı bitirdim. Yine zincirimizin ilk başta çektiğimiz zincirin içine batıyorum. İlmek kaydırdım. Tekrar 3 zincir tığım üstüne aldım ve yine ilk baştaki ilmeğimin bunu düz örmüştük. Düz, ters, düz şeklinde. Yine düze düz olacak. Ters arkadan içinden geçiyoruz. Önden düz, arkadan dolanıyorum. Evet, sıra sonuna kadar aynısını tekrar yapalım. Eğer ipiniz bittiyse bu 2 sırada yapabilirsiniz. 4 sıra şartı yok. 2 olur, 3 olur. İpinizin yettiği kadar devam edebilirsiniz. Evet, şapkamızın lastiğini 4 sıra ördüm arkadaşlar ve ilmek kaydırıp birleştirdim ve uzunca bıraktım. İpimi uzun kestim dikme payı için. Şapkamız bu şekilde olacak. Şimdi pomponunu yapalım hemen. İpim arttığı için ben yine kendi rengiyle yapacağım. İsteyenler elbisesinin renginden de yapabilir. Ben düz renk sevdiğim için kendi rengiyle yapacağım. Şimdi parmağımızı kolayından yapacağız. Şöyle 4 parmağıma ipimi doluyorum. Şöyle. Bayağı bir dolayacağım. Evet, 100 kere doladım arkadaşlar. Şimdi ipimi kestim. Bağlamak için de yine şöyle uzunca kesiyorum. İçeriye çekeceğiz çünkü uzun kestim. Tam ortadan şöyle bağlayalım. Sıkıca ortaya gelecek şekilde iyice sıkalım. Evet. Evet, bağladık ve şimdi iplerimizi keselim.
daha da yoğun yapabilirmişiz. Yüzden fazla dolayabilirmişiz arkadaşlar. Şimdi böyle kesiyoruz. Evet, pomponumuzu bitirdik. Şimdi iki ucuna önce bir taneyi taktım. İğneyi taktım. Ortanın şöyle yanından yapacağım. Tam ortaya yapmayacağım. Hemen yanındaki ilmekten çıkardım. Yine aynı karşıya geçip içinden geçeceğim. Sağlam olması için. Normalde böyle de bağlayabiliriz ama çocuklar dediğim gibi biraz hareketli oluyorlar. Evet. İçinden geçip yeniden çıkıyorum. Şimdi diğerkini yapacağız. Evet, yine aynı şekilde hemen ilk sıraya geçtim. Pomponun arasından geçiyorum. Evet, sabitledik daha sağlam olsun diye. Artık bağlayabiliriz. 2-3 defa. Evet. Pomponumuzu da yaptık. Şimdi saçlarımızı yapalım. Evet, saçlarım için arkadaşlar şöyle 45 santim boyunda 45 santim boyunda karton kestim. Şimdi bunu saçlarımı dolayacağım. Şu şekilde dolayalım. Ve şimdi bunu doladığımı düşünün. İyice doladığımı düşünün. Daha sonra bir tarafından kesiyoruz. Şimdi şapkamızı alalım ve iç kısmına şu lastiğimizin ilk yaptığımız lastiğin şöyle birinci sırasına şu öndeki düz olan kısmı saçlarımızı şu şekilde kestim ben. Benimkiler biraz kabarık, tiftik olduğu için bunları tek olabilir, çift kat olabilir, kalınlığına göre değişir. Şimdi ben çift kat yaparak takacağım. Evet, 4 sıra yapmıştık. Hemen birinci sıranın bakın şuraya yapacağız. Arkadan görünmeyecek. Görünmemesi lazım. Buraya saçımızı takıyoruz. Tekrar hemen düz olana, ters olan değil, tekrar düz olana şunun içine yine çift kat yaparak
Tek kat da deneyebilirsiniz. İpiniz belki kalındır. Evet, böyle sıra sonuna kadar her birine saçımızı takacağız. Hemen sıradakine. Evet, şöyle olacak. Baktığınızda saçlar bu şekil ve burada görünmüyor takılan yerler. Böyle takmaya devam edelim. Evet arkadaşlar, saçlarımı iç kısımdan düz kısımlara monteledim. Bu şekilde tam ön kısmını yapmıyoruz. Buraya gerek yok. Arkadan da görüntüsü böyle. Şimdi takalım. Kafamıza yerleştirelim. Şöyle ben bir ayarlayayım. Evet, kafamı yerleştirdim arkadaşlar. Bu şekilde iki yanlar eşit olacak. Ön tarafa takmadık saçlarımızı. Şimdi dikim aşamasına geçeceğiz. Şapkamızı kafaya dikeceğiz. Uzun iğnemi kullanacağım bunun için. Rahat dikmek için. Şapkamı aşağıya kadar çektim. Boyun dikeceğimiz yere kadar. Bu açık kalacak bu şekilde. Şimdi buradan bir geri gidiyorum. Bir ileriden çıkıyorum. Burayı böyle çok sık dikmeye gerek yok. Sadece bu dikerken ip görünmesin diye bir sık iğne geri gidiyorum. Biraz ileriden çıkıyorum. Tekrar bir sık iğne geri, biraz ilerisinden çıkıyoruz. Bir sık iğne geri, ileriden çıktık. Evet, dikişlerimiz bu sayede görünmemiş olacak. Buraya da iğneledim kaymasın diye. Bunları da siz de yapın, kaymasın. Aynı şekilde dikelim. Evet, şimdi arkadaşlar ipim buradayken şapkamıza şekil vereceğiz. Şöyle sağa doğru şu görüntüyü vermek için buradan tutturacağım. Daha önce nako pırlanta ile yaptığım için o çok güzel duruyordu, kalıp gibi ve gerek olmuyordu. Böyle normal durabiliyordu. Kotonlarda biraz bu görüntüyü vermek zor. Havada kalıyor. O yüzden şuraya bunu şuradan tutturacağım. Buradayım ya. Hemen yine buradan girip buradan çıkacağım. Şöyle şeklimizi kıvıralım. Şöyle iki defa tutturuyorum.
Evet, 2 defa yapmak yeterli oldu. Bu şekilde verdik. İsterseniz şuralardan da yapabilirdik. Aşağıda kaldı biraz. Şöyle kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Bir tane şuradan yapacağım ben. Geri gidip. Daha belirgin olsun. Evet, şimdi kaldığım yere gidiyorum. Dikmeye devam edeceğim. Şurada kalmıştım. Evet. Buradan da tutturdum. Daha iyi oldu. Şimdi dikmeye devam edelim. Evet, şapkamızı da diktik arkadaşlar. Saçlarımız da hazır. Bu şekilde. Şimdi en son elbisemizin yakası kalmıştı. Yakamızı yapalım. Kafayı dikip en son saçımızı öreceğiz. Şimdi şöyle tutalım gövdemizi. Tam ortasını belirleyelim. Şöyle tam göz kararı ortayı belirliyoruz. Şuraya denk geliyor. Hemen ipimizi takalım. Şöyle ipimi uzun bıraktım. İçeriye çekmek için sabitledim ve işaretlediğim yerden öndeki tek kattan öndeki tek katı yapacağız. 2 zincir. Hemen yanındakine ya da dibine yapalım. Ayrılmasın diye. Tekrar dibine yaptık. İkili trabzan. Tığın üstüne aldım. Yanındakine bir tane ikili trabzan. Tığın üstüne aldım. Yanındakine çift batıyoruz. Arttırdık. Tekrar öndeki tek kattan arkadaki tek kattan tam ilk yere geldi. Evet, sıra sonuna kadar aynı şekilde devam ediyoruz. Bir tek bir çift, bir tek bir çift, arkadaki tek kattan yapalım. Evet, sıra sonuna geldim arkadaşlar ve 3 zincir çekip 2 de olabilir. Bir bakalım, 3 yapalım önce. 3 zincir çektim. Hemen ilk başladığıma batıyorum. İlmek kaydırdım. Biraz zor oluyor burada. Evet, 3 zincir çekip dibine battım. Yani ilmek kaydırdım. Şöyle biraz uzun kesiyorum. Şimdi içeriye çekelim. Diğerkini çekmiştim ben. İlk yaptığımı çektim. Şunu burada. Şimdi bunu da çekelim hemen dibinden. Evet. İkisini bağlayalım. Evet. Bu şekilde yakamızı
yaptık. Bir de isterseniz şu eteğindekinden yakaya da yapalım. Bir bütünlük olsun. Evet, ters sık iğne yapacağımız için bu taraftan başlıyorum. Terse doğru. Şöyle ipimi ilk ilmekten geçiriyorum. İki zincir çektim. Geriye doğru gidiyoruz. Bu ipi de şu tarafa doğru arada yürütelim. Şu buradan değil de zincirden başlayalım. Çünkü orada sivrilik oluştu. Zincirin içine batıyorum önce. İki zincir. Geriye gidiyorum. Bu tarafa aldım ipimi de. Tekrar geriye. Evet, sıra sonuna kadar ters sık iğneyle yapalım. Evet, sıra sonuna kadar ters sık iğnemi yaptım. Oyamız da bitti. Şimdi burada kesmiştim. Bunu da aralardan ipimizi içeriye çekelim. Evet, yakamızı da tamamladık arkadaşlar. Diktik. En son oyamızı yaptık. Şimdi boynumuzu dikeceğiz. Şu kısmı güzelce doldurdum. Bunun hakkında çok mesaj geliyor arkadaşlar. Boynu sallanıyor diye. Bunun sebebi bu kısmı güzel doldurmamanızla alakalı. Burada hiç boşluk kalmayacak. Güzel doldurun. Şimdi içerisine elektrik borusu koyacağım ben. Boynunuz, kafanız dik durması için. Bunun gibi isteyen elektrik teli, veya daha farklı materyaller kullanabilirsiniz. Şöyle parmağımla yerimi açtım, birledim. Dik bir şekilde yerleştiriyorum. Şimdi bu son boşlukları, şurada boşluklarımız var. Bunları yine elyafla güzel dolduracağım. Onları yapmazsanız boynunuz, kafanız sallanır. Şimdi ben burayı da doldurayım. Şöyle içine yavaş yavaş ite ite döne döne yapalım. Ben bunu güzel bir doldurayım. Bir geliyorum arkadaşlar. Evet. Borumu yerleştirdim güzelce. Şimdi kafamızı da yine şöyle parmakla yerimi açtım. Ve yine dik olarak kafama yerleştirdim. Şimdi dikime geçeceğiz. Ve her zamanki gibi hemen ipimin karşısına gelen ilk ilmeğe batıyorum.
tekrar boyundan bir sık iğne, hemen karşısı kafadan bir sık iğne, şeklinde sıra sonuna kadar dikelim. Hiç atlamadan sık bir şekilde dikiyoruz. Evet, boyun dikişimizi de tamamladık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç sallanma yok. Gayet sağlam. Şimdi saçlarımıza şekil vereceğiz. Şöyle isteyen iki yandan da örgü örebilir. Tam ortayı bulup üçe bölüp şu şekil örebilir. Veya düz bırakabilirsiniz. Ya da ilk yaptığımız gibi, o ilk orijinaldeki gibi şöyle saçımı yana alacağım. Şöyle yan aldım. Bunun tüyleri de beni alerji yapıyor, öksürtüyor. Bunlar şey yaptıkça. Şu güzel düzeltiyorum. Sonra 3'e böleceğim. Üç eşit parçaya ayıralım. Ve şöyle örelim. Hep ortaya doğru, sıradaki ipimizi ortaya doğru, bakın tekrar ortaya aldım. Şimdi sıradaki bu taraftakini ortaya şeklinde saçımı örüyorum. Bebek de gidiyor bir taraftan. Nereye gidiyorsun? Evet. Örgümü tamamladım. Sonra bağlıyoruz. Kendi renginden ip ile bağlıyorum. Evet, örgümüzü tamamladık. Şimdi fazla olan kısmı şöyle bir keselim. Şu yoğunluğu da biraz alalım. Şöyle verevini kesiyorum. Kat atıyorum yani.
Biraz yoğunluk gitsin. Evet. Bu kadar yeterli. Çok da bozmayalım. Evet, bebeğimizi tamamladık. Şimdi kıyafetimizin ön kısmının süsü kaldı. Şimdi bunu çeşit çeşit yapabilirsiniz. Benim şöyle çeşitli süslerim var. Bakın ben buna karar verdim. Böyle fiyonklarım var. Amigurumi malzeme satan yerlerden almıştım. Şimdi birini şöyle yapacağım. Birini de şapkaya şu kenarına yapıştıracağım arkadaşlar. Bunun dışında yine ayrıyeten şöyle düğmeler patin renginde, normalde böyle düz gülen bir düğme, şöyle çevirdiğimde düz tarafını dikebilirim mesela, örnek. Bunlar farklı renklermiş. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bunun dışında böyle düğmelerim var yine. Bakın. Bir sürü süsleyecek malzemem çok yani. Bakın bu da güzel. Yine patenin renginde. Şöyle biraz daha yukarıdan bakın. Evet. Yine şöyle bir malzemelerim var, bir sürü. Bunlar yine amigurumi malzeme satan yerlerde, bazı yerlerde oluyor. Bakın bunların da yine süsler olabilir. Şurasına, her yerine konabilir. Bunları böyle hazırlayıp satıyorlar. Daha böyle bir çeşit malzemelerim var. Ben de dediğim gibi bu ikisini beğendim. Bu ikisini. Hatta arkası da bu şekil fiyonklu, puanlı, isteyen böyle de yapabilir. Ben şurasını sevdim. Danteli sevdim. Bunu da şapkaya yapıştıracağım. Şimdi ben silikonlu tabancamı ısıtıp bunları yapıştırayım. Evet, tabancamız ısınırken biz de bebeğimizin makyajını yapalım. Yanaklarımıza pembelik verelim. Göz kenar şuralarına daha bir bakışlarının daha bir yoğunluk için şöyle kahveden de yapabiliriz. Tam gözümüzün üst kısmına şöyle daha derin bakışlar olması için yapabilirsiniz. Sadece üst kısmı yaptım. Bu şekilde yanaklarını da pembe yapalım. Pembe ile kırmızıdan, turuncudan da alalım. Ve neyse, turuncu almayalım. Şöyle yanaklarımızı yapalım. Evet arkadaşlar, elbisemizin, şapkamızın fiyonklarını da yapıştırdım ve bebeğimizi tamamen bitirmiş olduk. Boyumuz 38 santim. İp farkına göre boyumuz değişir. Daha kalın iplerle örerseniz daha büyük olur. Daha ince ile de daha küçük olacaktır. Küçük istiyorsanız böyle Peria'nın ismini hatırlayamıyorum şu an. Daha ince ipleri var. Onunla böyle küçük bir bebek yapabilirsiniz. Bayağı bundan küçüğü olur. Şimdi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma destek olmanızı rica ediyorum. Abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın canlar.
Gayet yorucu bir günler geçirdim. Eminim sizler de bana destek olacaksınızdır. Arkamızda bu şekilde zaten. Evet. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Tekrar yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.